Herkese merhaba, ben Alp Solak. Bu ilk videom, o yüzden size ilk önce biraz kendimden bahsedeyim. Neler yapıyorum? 13 yıldır çalışıyorum, medyanın her alanında çalıştım. Gazete, radyo, dergi, televizyon hepsinde bulundum. Onun dışında kurumsal iletişim yaptım. Halkla ilişkiler, PR ajanslarında çalıştım. Türkiye'nin en büyük telekom operatörlerinden birinde çalıştım. Kendi işimi kurdum, 2 yıl kendi işimi yaptım. Burgercilik yaptım, burgercilik tutmayınca kapattım. Şimdi gene bir telekom operatöründeyim ve çalışıyorum. Pazarlama ve iletişim alanında yıllardır da blog yazıyorum arkadaşlar. Zaten 13 yıldır yazı yazıyorum arkadaşlar. Yazı yazmak benim için bir hobi değil, iş. Çünkü bundan 13 yıldır ekmek yiyorum. Girdiğim her işte mutlaka yazı yazmışımdır, metin yazmışımdır. Hiç benden uzak kalmaz sağ olsun. Ama yazı yazmayı zaten seviyorum, bu benim bir hobim. alpsolak.com'da da uzun yıllardır blog yazılarımı paylaşıyorum. Fakat son dönemde aktif değil ama ileride inşallah aktif yapmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım bu konuda, size söz veriyorum. Gelelim video olayına. Niye video çektim? Çekmeye başladım daha doğrusu. Çünkü video çok daha güzel bir anlatım şekli olduğuna inanıyorum günümüzde. Yazıdan daha çok izlendiğine inanıyorum. Yazıdan daha çok ilgi gördüğüne inanıyorum. Çünkü yazı aşağı doğru uzun olduğunda insanlar ondan uzaklaşabiliyor. Ne kadar eğlenceli ve güzel de yazsanız insanlar yazdığınızı anlamayabiliyor. Veya o kadar sabırlı olmayabiliyor. Aşağı doğru o kadar gidecek. Arada resimlerle süslenebilir fakat yazı işi biraz Türkiye'de ikinci planda. O yüzden ben artık video çekeyim, video paylaşayım istedim. Bunu da işte ufak bir kendi çapımda şartları oluşturdum. Kamera, ışık, elimden geleni yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmezseniz de ne yapalım, canınız sağ olsun. Sevenimiz izler, sevmeyenimiz zaten bizi izlemeyecektir. Onu şimdi geçelim. Konumuz bir kitap demiştim. Mesnevi'den Her Güne Bir Hikmet kitabımızın adı. Şöyle de gösteriyorum size. Mesnevi'den Her Güne Bir Hikmet. Şöyle bakabilirsiniz. Doğan Novus etiketli bir kitap. D&R'larda satılıyor. Onun dışında kitapçılarda satılıyor. Nezih'te, diğer yerlerde olsun. Ve internette tabii ki satılıyor. İnternetten tabii siz bu kitabı çok daha ucuza alabilirsiniz. Çünkü internet artık günümüzde birçok şeyi daha ucuza almamızı sağlıyor. O yüzden internetten alın, hem kâr edin hem de bu kitabı kütüphanenizde veya evinizde bulundurmuş olursunuz. Gelelim kitabımıza. Mesnevi'den Her Gün Bir Hikmet dedim. Evet, bu kitabın özelliği ne? Mevlana'nın meşhur Mesnevisini herkes bilir. Ve bu çok uzun bir eserdir aslında bu Mesnevi. 6 ciltten oluşuyor son versiyonları. Böyle koca koca 6 cilt. Hepsini okursanız zaten bayağı güzel bir şey yapmış olursunuz ama birçok insan tabii 6 cilt kitabı okuyamıyor. Bu kitap ne yapmış? 365 tane cümleyi Mesnevi'den seçmiş ve içine almış. Her sayfada bir cümle var arkadaşlar. 365 tane cümle var bu kitapta. Kitabın amacı size Mesnevi'yi okutmak değil, Mesnevi'den bir ders çıkartmanızı, bir fayda çıkartmanızı, kendiniz için bir ışık olmasını sağlamak. Nasıl olacak? Şimdi görüyorsunuz. Önce bir arka kapak okuyayım. Arka kapakta ne yazmış onu bir sizlerle paylaşayım. Ondan sonra da birkaç kelime seçeceğim. Bu kitap sorularına cevap, yoluna ışık olacak. Ey bahtı güzel okur. Bize seslenmiş. Bu kitabı baştan sona okuma. Sondan başa da okuma. Sorularına cevap aradığında, hayat yolunda kendini kaybolmuş hissettiğinde, ruhun daraldığında, kitabı iki elin arasında, kalbine bir yakın yerde tut. Yani bu noktada tutacağız. Derin bir nefes al ve kitabı aç. Karşına çıkacak hikmet sorularına cevap, yoluna ışık olacak. Mesnevi'den Her Güne Bir Hikmet kitabı özel bir teknikle hazırlanmıştır. Deyim yerindeyse canlı bir kitaptır. Hikmetler üzerine düşünmek kitapla bağını güçlendirecek. Mesnevi'nin yolunu aydınlatan ışığı günden güne daha parlak hale gelecektir diye bir arka kapağı var. Kitabın fiyatı 36-37 liraları buluyor. Ama internetten daha önce dediğim gibi ucuza alabiliyorsunuz. Şimdi kapağı da gördüğünüz gibi oldukça şık bir kapak ve kalın bir cildi de var. Ben birkaç kelime seçeceğim bu kitaptan ve bu kitabın içinden cümleleri sizinle paylaşacağım. Başlıyorum. Evet, şimdi derin bir nefes alacağım. Ve bir cümle çekeceğim. İyi suyun tadını tatmayan kuşa acı su kevser görünür. Çok güzel. Şimdi iyi suyun tadını
bilemezsek kötü bir şeyin, yani kötü suyun, burada tabi su mecaz, ne dediğini bilemeyiz. Bize ne anlam katacağını bilemeyiz. Yani iyiliği görmeden kötünün ne olduğunu anlayamayız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir tane daha çekiyorum. Kökü çürümüş ağaç meyve vermez. Bu da güzel bir kelime. Yani bir şeyin kökü çürümüşse, yani bir şeyde bir çürüklük varsa herhangi bir yerinde, bu insan olabilir, işiniz olabilir, başka bir konu olabilir. Bir kötü kokular almaya başladıysanız ondan size hayır gelmeyecektir. Çünkü kökü çürüdüyse kalanında bir işe yaramaz. Sizin artık o durumdan, o kişiden, o ortamdan kurtulmanız gerekir arkadaşlar. Bu da bunu anlatıyor. Bir cümle daha çekiyorum. Bu arada nefes almayı unutmayayım. Okay. Evet, çektim. Her kuşun yiyeceği lokma kendine göredir. Güzel. Aslında her kuşun eti yenmez gibi de bir cümle var. Bu ona da benziyor biraz. Her kuşun yiyeceği lokma kendine göredir. Yani sizin nasibiniz kendinize göredir arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Nasibiniz neyse onu alırsınız ve bu sizin kısmetinizdir, nasibinizdir. Bunun ötesine çıkmak çok kolay değildir. Yeteneklerinize, şansınıza göre bu hayat size bir şeyler sunacaktır, sunmayabilir. Ama dünyanın sonunda değil, verdiği kadarıyla yetinmek çok önemli. Çünkü herkes mükemmel şartlarda yaşayacak diye bir şey yok. Ama herkes bu dünyada az çok mutlu olmayı başarabilir. Para da saadet getirmiyor. En önemli şey sağlık. Sağlığımıza iyi bakarsak zaten ondan sonra çok sorun yok. Her şey güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii çalışmaktan vazgeçmiyoruz. Çünkü çalışmak çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani ne kadar çok çalışırsanız o kadar katkınız olur. Kendinize ve hayata karşı, ailenize ve çevrenize karşı. O yüzden vazgeçmeyin, çalışmaya devam edin. Bir gün hak ettiğinizi her zaman bulursunuz. Buna da inanıyorum. Hak ettiğiniz neyse, iyiyse iyi, kötüyse kötü. Bu artık sizin yaptıklarınız, bugüne kadarki çabalarınızın sonucunda ortaya çıkacak. Ben şimdiden iyi olur, kötü olur diyemem. Ama tabii ki şanslı insanlar da var. Ama şanslı insanlar var diye de biz kendimize ay onlar öyle, biz şöyle yapmamalıyız. Herkes kendi hayatına bakmalı arkadaşlar. Bu dünya eşit bir ortam değil. Bunu herkes biliyor. Ama mümkün olduğu kadar mutlu olmak da bizim elimizde. Yani elimizde olanın değerini bileceğiz. İşimiz varsa değerini bileceğiz. Ailemiz varsa değerini bileceğiz. Sevdiğimiz varsa değerini bileceğiz. Bizi düşünen insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız varsa değerini bileceğiz. Bu çok önemli. Son bir cümle daha çekeceğim. Ondan sonra bu videoyu yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Evet, kitabı yine göğsüme doğru getiriyorum. Ve bir kelime çekiyorum. Kalp dilediğinden ayrılmaz. Bu da güzel. Yani nedir? Siz sevdiğiniz kişiden veya istediğiniz şeyden gerçekten ona karşı gönlünüz varsa, gerçekten onu seviyorsanız ayrılamazsınız. Ne yaparsanız yapın. Bu işiniz olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir. Onlara karşı bir gönlünüz varsa zaten tamamdır ve siz doğruyu bulmuşsunuzdur bu hayatta. O yüzden sevdiklerimizin de değerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar, çevremizdeki. Evet, kitap bu kadar. Mesnevi'den her güne bir hikmet. Doğan Knows etiketiyle yayınlandı. Kitapçılarda fiyatı 36 ile 25 lira arasında değişiyor. İnternetten alın, ucuz alın. Ama bu kitabı alın, bir köşede dursun. Her gün bir cümle seçin ve bu cümleler yolunuza ışık tutsun arkadaşlar. Bir sonraki video ne hakkında olur şu an bilmiyorum. Düşüneceğim, taşınacağım. Bir şey çekmek için uğraşacağım. Çektiğimde, hazır olduğunda montajı vesairesi sizinle paylaşacağım. Bu arada kanalım çok yeni. İster abone olun ister olmayın diyeceğim ama olursanız beni sevindirirsiniz. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz abone olmak için. Çok teşekkür ediyorum eğer izlediyseniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.